Yeni bir videodan herkese merhaba dostlar. Bu videoda sizlerle beraber Samsung'un uygun fiyatlı amiral gemisi olan S21 Fan Edition'ı inceleyeceğiz ve Exynos 2100 işlemcisini de detaylıca test edeceğiz. Şu anki 9000 TL'lik fiyatıyla amiral gemisi özellikleri sunan S21 FE almaya değer mi? Bunun hakkında da detaylı bir değerlendirme yapacağız. Destekleriniz gerçekten benim için çok önemli. Yeni videolarımızdan haberdar olmak isterseniz alt taraftan abone olup bildirimleri de açmayı unutmayın. İsterseniz ilk olarak S21 FE'nin tasarımıyla başlayalım. Cihazımızın arka kısmına baktığımızda yuvarlatılmış kenarlara sahip olan S21 serisiyle de oldukça benzeyen, hatta neredeyse aynı tasarımla karşılaştığımızı söyleyebilirim. Kamera modülümüz de arka kapaktan ayrı bir şekilde konumlandırılmış. Bu tasarımla rakiplerinden biraz daha farklı durduğunu da belirteyim. Yani klasik Samsung tasarımını S21 FE'de görebiliyoruz. Kamera olarak değil de kamera modülünün çıkıntısı da maalesef ki cihazımızda bulunuyor. Kalınlık ve ağırlık kısmında da S21 FE 7.9 mm'lik kalınlık ve 177 gramlık bir ağırlığa sahip. S21 FE S20 FE'ye göre elinize aldığınızda daha ele oturan ve kullanımı daha rahat bir model diyebilirim. Boyutuna oranla çok ağır olmadığından dolayı da uzun süreli kullanımlarda elimizi pek fazla yormuyor. Malzeme yapısı kısmında da arka kapağımızda cam hissiyatı veren ama plastik bir yapıyı görürken çerçevelerde alüminyum bir yapıya yer verilmiş. Bunun yanında S21 FE gayet canlı renk seçenekleriyle geliyor ama incelediğimiz bu siyah modelin bence cihaza biraz daha üst segment premium bir hissiyat verdiğini de söyleyebilirim. Tasarım yönünde arka kapağın plastik olması haricinde gayet başarılı bulduğumu belirteyim. Amiral gemisi cihaza yaraşır derecede bir tasarımla geliyor. Ekran tarafına baktığımız zaman da burada S21 modellerinde olduğu gibi en gelişmiş AMOLED panel, yani dinamik AMOLED bir panel önümüze çıkıyor. 6.4 inçlik bu ekran Full HD Plus çözünürlük ve delik çentik kamera yapısıyla karşımıza çıkarken tabii ki yine 120 Hz tazeleme hızı ve 240 Hz dokunma hassasiyetiyle birlikte geliyor. HDR desteğinin de cihazımıza konumlandırıldığını söyleyeyim. Telefonumuz genel kullanımda olsun, video dizi film izlerken olsun, vermiş olduğu görsel deneyim çok üst seviyede. Şu anki fiyatını düşündüğüm zaman da bu fiyata alabileceğiniz en başarılı ekran S21 FE'de diyebilirim. Akıcılık kısmında 120 Hz deneyimini bu ekran bize rahatlıkla hissettirebiliyor. Sadece 120 Hz değil, adaptif bir 120 Hz tazeleme hızının sunulduğunu söyleyeyim. Yani ekrandaki içeriğe göre ekranın tazeleme hızını ayarlayabiliyor. Bu da hem pil tüketimi açısından hem de kullanım deneyimi açısından oldukça güzel bir avantaj. S21 FE'nin ekranı parlaklık noktasında da 850 nit civarında bir parlaklığa ulaşabiliyor. Özellikle yaz aylarında bu cihazın ekranıyla güneşli ortamlarda da rahat görülebilecek seviyede. Bunun dışında ekranda renklerin canlılığı olsun, kontrast oranlarının yüksek olması ve siyah renk başarımında da bu ekranın çok başarılı olduğunu söyleyebilirim. Ekran çerçeveleri de çok ince olduğu için bu da herhangi bir şey izlerken tam ekran deneyimimizi arttıran detaylar arasında. Yani dediğim gibi beklentilerinizi fazlasıyla karşılayabilecek bir ekran S21 FE'de bizlere sunulmuş. Donanım kısmına geçersek bence bu telefonun en çok merak edilen noktası Exynos 2100 işlemcisi. Açıkçası Exynos işlemcileri çok beğenmeyen birisi olarak 2100 işlemcisi beni fazlasıyla şaşırttı diyebilirim. Test sonuçlarını birazdan göreceğiz. Bu işlemcimiz 8 çekirdekli bir yapıyla gelirken 2.9 GHz gibi oldukça yüksek frekanslara ulaşabilen performanslı bir işlemciyle karşı karşıyayız. Antutu'da S21 FE ile 740.000 gibi iyi bir skor alabilirken Geekbench 5'te ise tek çekirdekte 1052, çoklu çekirdekte de 3237 almayı başarıyor. Bu sonuçlar Exynos 2100 işlemcisinin Snapdragon 888'e de çok yakın olduğunu gösteriyor. Yani Snapdragon 865 ile S20 FE'den de %25 civarı daha performanslı bir işlemciyle karşılaşıyoruz. Bu işlemci bize oyun performansı olarak da PUBG'de HDR grafiklere kadar 45 FPS'te oynatabilirken akıcı grafiklerde de 60 FPS oyun deneyimini bizlere verebiliyor. FPS sayıcını açtığımızda gördüğünüz gibi ara FPS düşüşleriyle karşılaşabiliyoruz. Oyun deneyimimizi kötü yönde etkilediğini pek söyleyemem. Çünkü bu düşüşler genelde 2-3 FPS civarında diyebiliriz. Çok nadir olarak anlık 50-52 FPS'lere inebiliyor. Yani profesyonel bir oyuncuysanız bu performans sizi pek memnun etmeyebilir ama genel bir kullanıcı için keyifli bir oyun deneyimi alabildiğimizi söyleyebilirim. Isınma konusunda da 30 dakikalık PUBG sonrasında cihazımızın çok fazla ısınmadığını da belirtmem gerekiyor. Elle hissedilebilir bir ısınma var ama aşırı bir ısınmayla karşılaşmıyoruz. Yani Exynos 2100 işlemcisi önceki serilerden çok daha stabil bir işlemci ama halen Snapdragon seviyesinde bir oyun performansı alamıyoruz. Fakat günlük kullanımda amiral gemisi düzeyinde bir performans verebiliyor. Uygulama açılışları olsun, menü geçişleri olsun oldukça hızlı
hızlı. Yani S21FE performans kısmında benim beklentilerimi karşıladı. Şimdi kamera tarafına geçelim. Arka kısımda ana kameramızda 12 megapiksellik kaliteli bir sensör karşımıza çıkarken bu kamera f1.8 diyafram değeriyle ve OIS desteğiyle birlikte geliyor. İkinci kameramızda 12 megapiksel f2.2 ultra geniş açı. Son olarak üçüncü kameramız ise 8 megapiksellik yine OIS destekli telefoto kamerasını görüyoruz. Fotoğraf çekim kalitesi olarak S20FE ile kıyaslarsak gündüz çekimlerinde iki telefonda başarılı sonuçlar veriyor ama S21FE'de renklerin doğruluk oranı ve objelerdeki detaylar biraz daha keskin bir şekilde önümüze çıkıyor. Düşük ışık performansında da S21FE kontrast oranları açısından bir adım önde diyebilirim. Grenlenmede S21FE'de biraz daha az bir şekilde. Aradaki farkı daha iyi anlayabilmeniz için sizi örneklerle baş başa bırakayım. Dostlar S21FE video performansı olarak da 4K 60 FPS'te OIS destekli çekimler yapabiliyor. Video konusunda S21FE fiyatına oranla en beğendiğim Android cihazlardan biri diyebilirim. Ön kameraya baktığımız zaman da burada 32 megapiksel f2.2 diyaframlı 4K 60 FPS videolar çekebilen bir kamera karşımıza çıkıyor. Kamera konusunda gerçekten memnun kaldığımı söyleyebilirim. Fiyatına oranla gayet başarılı. Yazılım tarafında da Android 12 ve One UI 4.0 ile gelen S21FE 3 yıl Android güncellemeleri ve 4 yılda güvenlik güncellemelerini almaya devam edecek. Arayüz konusunda herhangi bir lag problemiyle donma takılma sorunu yaşamazken menü geçişleri, uygulama açılış hızları gayet pürüzsüz. Yazılım tarafında herhangi bir sorun yaşamadığımızı söyleyeyim. Hoparlör kısmında da S21FE Dolby Atmos desteğine sahip olan stereo hoparlörlerle geliyor. S21FE'nin hoparlörleri ses yüksekliği açısından oldukça tatmin edici. Bas ve tiz seslerin ayrımı da gayet iyi bir şekilde gerçekleşiyor. Ses kalitesi gerçekten iyi seviyede diyebilirim. Batarya tarafına geçtiğimiz zaman da 4500 mAh'lik batarya ve 25 Watt kablolu, 15 Watt'ta kablosuz hızlı şarj desteğini bize sunabiliyor. Fakat burada kutu içeriğimizde adaptör maalesef ki çıkmıyor. Batarya performansı olarak da beni biraz üzdü diyebilirim. Ortalama bir kullanımda 7 ila 8 saat arasında ekran sürelerini 120 Hz'de alabiliyoruz. Benim bir günümü çıkarabiliyor ama yoğun bir kullanıcıysanız gün içinde tekrar şarj etme ihtiyacı duyacaksınız. Oyun oynuyorsanız da bu süreler neredeyse yarı yarıya düşebiliyor. Yani tamamen oyun odaklı bir kullanımda 3,5-4 saat arası bir ekran süresi alabiliyoruz. Batarya konusunda S21FE ile ilgili söyleyeceklerim bunlar. İyi değil, kötü de değil. Yani orta seviyede bir performansı var diyebiliriz. Şimdi güvenlik seçeneklerine bakarsak ekran altı parmak izi okuyucumuz S21FE'de sunulmuş. Bu parmak izi okuyucusunun stabil çalıştığını söyleyebilirim. Yani tekleme veya arada algılamama gibi durumlar olmazken ekran altı parmak izi okuyucusuna göre hızlı çalıştığını da belirteyim. Kablosuz bağlantılarda da 5G desteği, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0 ve NFC desteğini bünyesinde barındıran S21FE'de suya ve tuza karşı dayanıklılıkta IP68 korumasıyla 1,5 metre suya 30 dakika boyunca dayanabiliyor. Ama yine de sıvı temasından kaçının derim. Çünkü olası hasarlarda Samsung cihazımızı garanti kapsamında değerlendirmiyor. Dostlar şimdi Galaxy S21FE ile ilgili son bir değerlendirme yapalım. Şu anda 9000 TL bandında ekran, işlemci, kamera ve performans gibi konularda ve yazılımıyla da öne çıkmasıyla gayet dengeli bir pakete sahip diyebilirim ama S21FE'ye fiyat performans cihazı şu an için diyemem ama eğer 8000 TL bandına düşerse bu fiyatının en iyisi olacak diyebilirim ki 10.000 TL sınırında çıkmıştı. Şu anda yavaş yavaş 9000 TL bandına kadar çekildi. 8000 civarına da gelebilir diye düşünüyorum. Bu cihazdaki Exynos 2100 işlemcisi sizi kesinlikle korkutmasın. Eski model işlemcilerdeki gibi sorunlu, performans kaybı yaşatan bir işlemci burada kesinlikle kullanılmamış. S21FE'de S20FE'nin Exynos'lu versiyonunda olan bu sorunları tamamen gidermişler diyebilirim. Peki sizler S21FE hakkında neler düşünüyorsunuz? 9000 TL bandında bu cihazı tercih eder miydiniz? Görüşlerinizi yorumlarda bekliyorum. Halen kanalımıza abone değilseniz de alt taraftan abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoya kadar kendinize iyi bakın ve hoşça kalın.